Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Köydeki kış hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bahçemizden taze taze yeşil fasulyemizi topluyoruz. Daha sonra da domateslerimizi toplayacağız. Kış boyunca yiyebileceğimiz, çabucak bir misafir geldiğinde 10 dakika içerisinde hemen kapağını açıp pişirebileceğimiz yeşil fasulye konservesi tarifi vereceğim. Bu yeşil fasulye konservesini yapmak gerçekten çok kolay ve pratik. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak konservede kullanacağımız malzemeleri saymakla başlıyorum. 7 kilo taze fasulye, her kilo başına 3 adet domates, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı salamura tuz ve bir miktar da kaynar su kullanacağız. İlk olarak yeşil fasulyelerimizi hazırlamakla başlıyoruz. Kopartmış olduğumuz kısmıyla uç kısmını kopartıp atıyoruz. Ve daha sonra 2'ye 3'e bölüyoruz. İsterseniz bu işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Fasulyelerinizin kılçıksız olmasına dikkat edin. 7 kilo fasulyeyi bu şekilde kırıyoruz ve hazırlıyoruz. Daha sonra her kilo başına 3 tane domates düşecek şekilde domateslerimizin kabuklarını soyduk ve ince ince doğruyoruz. Yani kısacası 7 kilo fasulye için 21 adet domates doğruyoruz. Köyde yapmış olduğum işlemlerden gerçekten çok büyük zevk alıyorum. Fasulyeler çıtır çıtır, domatesler de sulu sulu. Tenceremizi ocağa koyuyoruz ve içerisine 1 su bardağı zeytinyağı koyuyoruz. Dilerseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz, her ikisi de olur. Daha sonra ince ince doğramış olduğumuz domatesleri zeytinyağının üzerine hiç kızdırmadan döküyoruz. Domateslerimizi de yağın içerisine koyduktan sonra şöyle bir kaşıkla karıştırıyoruz. Domatesleri tenceremizin içerisine koyduktan sonra sadece 5 dakika boyunca bu şekilde pişmesi için bekliyoruz. 5 dakikanın sonunda yıkayıp süzdürmüş olduğumuz taze fasulyeyi domateslerle buluşturuyoruz. Fasulyenin hepsini tencerenin içerisine koyduktan sonra haşlanması için kapağını kapatıyoruz. Fasulyeyi çok fazla pişirmeyeceğiz, sadece rengi değişene kadar birazcık kavuracağız. Bu arada ocağımızın altı tam ateşte. Fasulyeleri kavurma işleminde ocağımızın altını hiç kısmıyoruz. Arada bir taze fasulyeleri şöyle bir alt üst ediyoruz. Bu karıştırma işlemiyle bütün sebzelerimizin hepsinin aynı oranda kavrulmasını sağlamış olacağız. Biraz daha bu şekilde kavrulduktan sonra tenceremizin kapağını açıyoruz ve içerisine tuzumuzu ekliyoruz. Fasulyelerimizin içerisine 2 yemek kaşığı salamura tuzu ekliyoruz. Bu aşamada sofra tuzu ya da ince tuz kullanmayın. İnce tuz ya da sofra tuzu kullandığınız zaman konservelerinizde erime olur. Biz de bunu istemiyoruz. Salamura tuzu ya da kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 15 dakika boyunca sebzelerimiz güzelce haşlandı. Taze fasulyeyi ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız gibi şişelere koymaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi fasulyenin rengi de değişmiş. Aslında istediğimiz kıvam tam olarak bu. Güzelce temizlenmiş ve kurulanmış olan konserve kavanozlarını alıyoruz. Huniyi kavanozun ağız kısmına yerleştiriyoruz. Haşlanmış olan fasulyeyi konserve kavanozumuzun içerisine koyuyoruz. Huniyi çıkartmadan ağzına kadar konserve kavanozuna koyduğumuz fasulyeyi kaşık yardımıyla şöyle bir sıkıştırıyoruz. Huniyi çıkartıyoruz ve kaşık yardımıyla
içerisine koymuş olduğumuz fasulyeyi iyice sıkıştırıyoruz. Bu aşamada fasulyenin arasında boşluk kalmamasına özen gösterelim. Sıkıştırdıktan sonra kaşık yardımıyla tekrar boşluk olan kısımlarını dolduruyoruz. Konserve kavanozunun ağız kısmına bir parmak kalacak şekilde fasulyeyi sıkıştırarak koyuyoruz. Daha sonra konserve kavanozunun ağız kısmına gelecek şekilde kaynar su ekliyoruz. Böylelikle kalan boşluğu da kaynar suyla doldurmuş oluyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman en üstte kalan fasulyenin rengi de değişmemiş oluyor. Daha sonra hiç kullanılmamış sıfır olan kapakları 2 geri 1 ileri doğru sıkıştırarak kapatıyoruz. Bu aşamada kapakların iyice sıkıştığından emin olun. Şişeler çok sıcak olduğu için havlu yardımıyla iyice tutarak sıkıştırıyorum. Kapatmış olduğum şişeyi bir kenara alıyorum. Bu konserveyi yapmak gerçekten kış boyunca bizler için çok avantajlı oluyor. Yememiz hazır olmadığı zaman hemen 10 dakika içerisinde yağını, etini kavurup içerisine koyup pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırlanışı da oldukça kolay. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Ağzına kadar doldurmuş olduğumuz şişeleri kaşık yardımıyla bastırıyoruz. Şişenin içerisine koymuş olduğumuz fasulyenin arasında boşluk kalmasını istemiyoruz. Şişenin tam kapanacak kısmına bir parmak kalıncaya kadar koyuyoruz. Daha sonra ağız kısmına kadar kaynar su ekliyoruz. Bu arada bu konservede kullandığımız bütün şişeleri ve kapakları güzel bir şekilde yıkadık ve dezenfekte ettik. Sizler de bu konuya dikkat edin ve özen gösterin. Fasulyenin hepsini bu şekilde konserve kavanozlarına dolduruyoruz. Toplam 7 adet 1 litrelik kavanozda fasulye çıktı. Bunları şöyle bir kenara alıyoruz ve genişçe bir tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Bu tencerenin içerisine sadece 4 tane kavanoz sığdı. Diğer kalan 3 taneyi de başka bir tencereye koyacağım. Bu aşamada şişelerin de birbirine değmemesine çok özen gösterin. Yoksa kaynama sırasında birbirine çarpar ve kırılır. Şişelerin yarı kısmına gelinceye kadar soğuk su dolduruyoruz. Daha sonra ıslatmış olduğumuz bir tane havluyu şişelerin üzerine koyuyoruz. Aralarına da parmaklarımızla açarak şişeleri birbirinden ayırıyoruz. Daha sonra şişelerin üzerine bir tane servis tabağı koyuyoruz. Böylelikle kaynama esnasında şişeler birbirine çarpmamış olacak. Tenceremizi ocağımıza koyuyoruz. Tenceremizin içerisine koymuş olduğumuz suyun kaynamasını bekliyoruz. Tencerenin içerisindeki bulunan su kaynamaya başladı. Tam şu anda saatimizi tutuyoruz. 25 dakika boyunca bu şekilde kaynayacak. Diğer şişeleri de yan taraftaki tencerenin içerisine koyduk. 25 dakika boyunca konservelerimiz kaynadı. Her iki tencerenin de altını söndürüyorum. Ve içerisindeki su soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyorum. Artık konservelerimiz hazır. Tezgahımızın üzerine kalınca bir bez seriyoruz. Şişeleri tenceremizin içerisinden çıkartıyoruz. Bu aşamada kontrol etmeniz gereken bir aşama daha var. Şişelerin kapaklarını kontrol edin. Eğer içeriye doğru basık olmadıysa mutlaka o şişe bozulmuştur. Kapak kısmı hava almış olan ya da kabarmış olan konservelerinizi kesinlikle kullanmayın. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.